Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Merhaba hanımlar, hoş geldiniz. Evet hanımlar, sizlere bugün çok basit bir örgü modeliyle geldim. Modelimizin adı pirinç örgü. Bebek örgülerinizde, şallarınızda kullanabileceğiniz çok kolay bir örgü. Evet hanımlar, hemen yapımına geçiyoruz. Elimde böyle bir orta kalınlıkta bir yünüm var. 3 numara şişim var. Tabii siz yününüzün kalınlığına göre şişlerinizin numarasını da ayarlayabilirsiniz. Yününün rengi de tam da böyle Çok güzel yünümün rengi. modele uygun. Evet, bebek rengi. Bebek rengi, evet. Hemen başlayalım. Hemen ilmeklerimizi atalım. İlmeğimizi atmaya başlayalım. Elimize yünümüzü aldık. Hemen şöyle birazcık bırakalım. Şöyle ilmeklerimizi atmaya başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle hanımlar. 30 taneye tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 30 tane ilmeğim yeterli bana örnek göstermek için. Hemen düğümümüzü atalım bir tane. Yapımına geçelim. Çok basit bir örnek. Yani gözümüz yumuk olacak şekilde örebileceğimiz bir örnek. Pirinç modeliydi değil mi anne modelimizin Evet adı? kızım. Örneğimiz pirinç örneği yapıyoruz şimdi. Çok basit. Hemen arka sıradayız. Şimdi bir ters bir düz olarak bu sırayı tamamlıyoruz. Bir ters bir düz olarak gidiyoruz. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Bir ters bir düz. Bebek yeleklerinde çok hoş durur. Bebek hırkalarında çok hoş durur. Şimdi yaptıkça, modeli gördükçe daha da iyi anlayacağız zaten. Evet. Yumuşacık bebe yünlerinde çok hoş duruyor. Çok da kolay bir örgü. Sıkılmayacağımız bir örgü. Böyle yaparken stresi atacağımız, can sıkıntısını Evet. atacağımız bir model. Evet. Evet. Bu sıramızı bir ters bir düz olarak tamamladık. Şimdi modelimizin ön yüzüne geçiyoruz. Tamam. Ön yüzünde yapacağımız şey yalnızca hepsini ters örmek. Arka yüzünde bir ters, Evet. bir düz ördük. Evet. Bu ön yüzünde de hepsi ters olacak. Hepsini ters olarak örüyoruz. Başka hiçbir işlemimiz yok. Sırasıyla hepsini ters örgü olarak örüyoruz. İnce yünlerden yapılırsa etol de çok güzel olur bundan. Aa, etol, Evet. evet. Anne, bir videomuzda da etol yapalım mı? Etol de yapalım. O da çok güzel olur. Çeyizlik şallar yapalım. Sen bana vermiştin, ben kullanmıştım. Çok güzel etoller. Evet. Hepsini böyle ters örüyoruz. Kahvemizi, çayımızı yudumladığımız yerde yapacağımız bir model.
Hiç şaşıracağımız bir şeysi yok. Evet, bu sırayı böyle yaptık. Örgümüzün ön yüzündeydik. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Burada nasıl Kenar ilerliyoruz? ilmeğimizi örmeden aldık. Önümüze gelen örgü düz örgü. Bunu düz ördük. Önümüze gelen örgü ters örgü. Ters ördük. Yani lastik örer gibi. Bir düz bir ters olarak devam ediyoruz. İlmek nasıl geliyorsa önümüze öyle Nasıl devam görüyorsak ediyoruz. ilmekleri aynı şekilde örüyoruz. Tersi de ters, düzü düz. Çok kolay. Çok kolay bir örgü, çok da şık bir örgü. Hiçbir şekilde korkmaya gerek yok. Hanımlar, yorumlarınızı alıyoruz bu arada. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Bizi çok mutlu ediyorsunuz. İstediğiniz modeller varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Sizin merak ettiğiniz modelleri biz burada videolarda gösterebiliriz. Yorumlara bekliyoruz. Evet, bu sıramızı da böyle tamamladık. Örgümüzün arka sırasındaydık. Örgümüzü çeviriyoruz. Ön yüzüne geçiyoruz. Ön yüzünde hepsini ters örüyoruz. Bütün sırayı ters olarak tamamlıyoruz. Yani şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet, çok güzel görünüyor anne. Ellerine sağlık. Sağ ol kızım. Bu kadar basit, basit hanımlar. Zor modelden sıkıldım diyenlere Daha da kolay modeller. daha da kolay. Elimizden geldiği kadar kolay modeller anlatacağız ki hepimiz örebilelim. Tabii sizin yapmaktan korktuğunuz, çekindiğiniz modeller varsa dediğimiz gibi bunları yorumlara yazın. Biz Evet. bunların da videosunu çekip bunları da daha anlaşılır bir şekilde size anlatabiliriz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Evet hanımlar, ön yüzünü yaptık. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de ilk ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi aldık. Hemen bir tane düz ilmek, bir tane ters ilmek. Yani bu sırada bir düz bir ters, lastik örer gibi. Başka hiçbir işlem yok. Aslında iki yönde de hiçbir farklı işlem yok. Bir ters yüzünde bir ters bir düz, ön tarafında sade bir sıra ters. Anne, bu arada bize ördüğümüz örgülerle alakalı, ortaya çıkardığımız ürünlerle alakalı bilgiler de verebilir misin? Tabii Mesela canım. işte kaç derecede yıkamamız gerekir, nasıl ütülememiz gerekir? Sizin de böyle merak ettiğiniz durumlar var mı hanımlar, örgüyle alakalı? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Biz Evet. bunları soru cevap şeklinde cevaplandırabiliriz. Elimizden geldiği kadar bilgilendirebiliriz. Gücümüzün yettiği kadar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir sıra daha yapalım beraber. İlmeğimizi aldık. Hepsini ters örüyoruz. Ön sırada, örgümüzün ön sırasındayız ama ilmeklerimizi ters örüyoruz. İki sıradan oluşuyor. Bir tarafında bir düz, bir ters, bir tarafında sade ters. Evet, Çok basit bir örnek. gayet kolay. Evet hanımlar. Devam ediyoruz.
Bu kadar basit. Ne kadar güzel kendini gösterdi model. Çok güzel. Çok şık oldu bence. Çevirelim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Tekrar kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Unutmayalım hanımlar, kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her örgüde kenarlarımızın muntazam çıkması için. Şimdi önümüze gelen ilmekler kendini belli ediyor. Bak. Düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Çok basit, çok kolay. Çok kolay bir model. Çok gösterişli. Yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bir model bence. Herkes kolaylıkla yapabilsin diye uğraşıyoruz. Ellerine Herkes sağlık. bizimle örebilsin. Evet hanımlar. Örgümüzün arka yüzü burası. Ön yüze geçiyoruz. Çevirdik. Bir sıra daha yapalım hep birlikte. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bütün ilmeklerimizi bu sırada ters örüyoruz. Bu ters ördüğümüz, bir sıra ters ördüğümüz aslında bizim modelimiz. Evet, aslında modeli ortaya çıkarıyor değil mi bu? Evet. Böyle pirinç görünümlü. Tersler arkadan ters olunca bu modelimizi elde Çok ediyoruz. güzel oluyor. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Bu model ince yün veya kalın yünde herhangi bir şekilde fark gösteriyor mu bize? Hiç fark etmez. Şal yaptığımız yünlerden de çok güzel oluyor. Ben bundan şallar da yaptım. İnce yünlerden, şal ördüğümüz yünlerden. Onda da çok güzel duruyor. Daha biraz kalın yünlerde de güzel Kalın duruyor. yünlerde de, bebe yünlerinde çok güzel duruyor. Evet hanımlar, modelimiz böyle. Ben sizin için biraz yapıp hazırladım. Şöyle. Evet, biraz Görüntü daha şöyle. biraz daha büyüdüğü zaman daha da Evet. net gösteriyor kendisini. Çok, Çok güzel. Çok Ellerine sağlık anne. teşekkür Çok güzel ederim oldu. kızım. Çok güzel bir model. Ben çok seviyorum bu modeli. Bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet hanımlar. Bir başka videoda, bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.